Merhaba Bey, sizi görmekten çok memnun olduk ve biliyorsunuz finansal piyasaya başarılı olmak çok zordur ve siz başarılı olmak için nasıl sıkıntılar yaşadınız ve sıkıntıları nasıl çözdünüz? En başta şunu söylemem gerekiyor. Finansal piyasaya ana iştigal alanı olarak, ana iş olarak girmedim. Kendi işlerimiz vardı. Bir nevi böyle bir soluk almak için farklı bir dala yöneldik. Aslında planlamamızda böyle finansal alana girme gibi bir durum yoktu. Eş dost tavsiyesiyle ve değişik olanaklarla, tavsiyelerle değil, tanıştığımız insanlar vasıtasıyla finansal piyasaya girmiş olduk. Yani bu finansal çevrede epey dostum, arkadaşım, tanıştığımız insanlar var. Tamam, anladım. Ve bence şimdi bu soruya cevap alacağınızın tam zamanı. Finansal piyasada yatırmalarınızın ödendi mi? Şimdi ilk başta zaten bütün işlerde böyle. İlk başta sıkıntı yaşanır. Finans sektöründe çok daha fazla yaşanır. Bizim asıl iştigal alanımız finans sektörü olmadığı için ilk etapta sıkıntılar tabii ki yaşadık. Ama biraz sabırla bunu atlattık yani. Şu an emin adımlarla finansal yatırımlarımızı yapabiliyoruz. Ama agresif çalışmıyoruz. Agresif yüklenmiyoruz. Ve ben tek başıma yapmıyorum bunu. Ülkenizdeki finansal piyasalarda işlem yapma özellikleri nelerdir? Ben kendi ülkemde başladım zaten bu. İlk başlarda çok iyiydi. Sonra değişiklikler oldu. Bazı sorunlar yaşandı. Sistem değişti. Dolayısıyla eski yatırım potansiyeli biraz eridi. Türkiye'deki finansal piyasalarda işlem yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi ben öncelikle FX piyasası için söylemek istiyorum. Daha önce kaldıraç oranları 1'e 100'dü. Epey bir rağbet vardı. Çok da hızlı bir sirkülasyon vardı ve çok birden büyüdü. Köklü firmalar burada epey başarılı oldular. Ancak Türkiye'deki BBDK'nın kaldıraç oranlarının 1'e 100'den 1'e 10'a düşmesiyle epey düştü. Bu rağbet düştü çünkü çok hızlı bir sirkülasyon, çok hızlı bir kazanç olanağı vardı 1'e 100 olarak ve çok fazla büyüdüler. Tabii iyi niyetli ve kötü niyetli firmalar da vardı. İyi niyetli firmalar ayakta kaldı, kötü niyetli firmalar tabii Piyasadan çıktılar. Şu an uzun vade ikiye ayırmak lazım. Farklılıklar olacaktır. Çünkü genel anlamda dünyada finansal problemler yaşanıyor. Türkiye'de bunun için dışında kalamaz. Tabii. Şimdilik böyle. Ve sizin için ideal bir forex broker kurumu nasıldır? En başta 24 saat ulaşabilmem. 24 saat online olması gerekiyor. Bir şekilde ulaşmam gerekiyor. Çünkü forex piyasası 24 reel rakamlar. Birçok firma bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla, şahit olduğum bir iki şey olmuş olabilir ama onlara hiç gerek yok. Türkiye'de ve başka yerlerde duyduğum olabilir. Anlık, hızlı bilmesi. İşbirliği ve işlem yapmak için neden bizim şirket Ammarkets'i kurum olarak seçtiniz? Şimdi Türkiye'de kaldıraç oranlarının değişimiyle belli bir yatırımın belli bir miktarını değerlendirmek için arayışa geçtik. Çünkü 1'e 10 kaldıraç bize çok cazip gelmiyordu. Evet, ana iştigal alanımız değil ancak belli bir yatırım yapıyorsunuz yine. Ve o sistem 1'e 10 kaldıraç ve birden yüksek bir miktarın yatırılma şartı Türkiye'de mesela 50.000 lira ile başlayabiliyorsunuz. Eskiden 100 dolar bile yeterliydi. Araştırmalar yaptık. Danışmanlara danıştık. Sosyal medyada epey bir şey oldu. İnternetten araştırmalar oldu. Ve Ammarket'le öyle bir işbirliğimiz başladı ve devam ediyor şu an. Sizin için trading nedir? İşlem nedir? Tek gelir kaynağınız mı? Pasif gelir kaynağı mı? Yoksa sadece bir hobiniz mi? Yani finansal sektörde hobi olmaz.
kendi şeyde hissettim. B şıkkı diyeyim. Tek gelir kaynağım değil tabii ki. Çok az bir miktarda hobi de diyebiliriz. Bir bağımlılık yaratıyor çünkü. Yatırım yapıyorsunuz, bir gelirinin de olması gerekiyor. Hobiler yapabilir ama hobi olarak değerlendirmiyoruz. Tek gelir kaynağımız da. Bize böyle devasa bir iş ve trading katmanının nasıl birleştirmeyi başardığınızı söyleyebilir misiniz Bayram Bey? Şimdi bunları tek başıma yapmıyorum bir sefer. Bir ekiple çalışıyorum. En büyük destekçim demeyeyim. Birlikte yaptığımız kişi eşimdir. Ve doğru insanlarla çalışıyoruz. Aile ortamı gibi bir durum. Doğru partnerler, doğru çalışma arkadaşları, doğru yöneticiler ile olduğu zaman bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Birlikte yapma düşüncesi olduktan sonra ve paylaşmayı da bildikten sonra, her anlamda paylaşmayı bildikten sonra bunu yetki de diyebiliriz, hareket alanı diyebiliriz, finansal anlamda paylaşma diyebiliriz. Bunları eşit koşullarda yaptığınız zaman, oranı iyi de dengede tuttuğunuz zaman çok değildir. Zor bir olay değil. Bazı arkadaşlar ya da iş adamları asistanlarla çalışabiliyor. Ama ben partnerlik hukuku üzerine yapıyorum. Bu işleri eşimle birlikte organize ediyoruz. Bazen ben önde gözüküyorum, bazen kendisi, ama kadının bakış açısı çok yönlü olduğu için kendisinden epey fayda görüyorum. Yaklaşımlarından, işe bakış açısından, karar vermede epey etkili. Aileniz genel olarak trading hakkında ne düşünüyorlar? Caydırmıyorlar mı? Ailem yapmıyoruz, birlikte yapıyoruz. Kendisinin de teşviki olmuştu aslında bu Forex piyasasına katılmada. Kendisi beni zorladı. Kendisinin önerisiydi. İlk başta ben acaba diye düşünüyordum. Nasıl olur? Ya başarabilecek miyiz? Bir girelim dedik. Ve birlikte başarılı oluyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Belli bir düzeyde başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Mantaliteden kaynaklı olarak her şeyi istişareyle yapıyoruz biz. Her şeyi. Mesela yatırımlarımızı bile tartışarak yapıyoruz. Birbirimizle istişareyle. Bazen yanılabiliyoruz tabii ki. O ya da ben, çoğunlukla ben yanılabiliyoruz Forex piyasasında. Ama bunu birleştirdik, iş bölümü yapıyoruz. Biri önde, biri arkada değil. Beraber yürüyoruz. Bunu organize etmeye çalışıyoruz. Bazen ben, bazen kendisi asılıyoruz ve takip ediyoruz. Sürekli piyasaları takip ediyoruz. İşlemlerden hariç boş zamanlarınızda ne yapmayı tercih ediyorsunuz? Hobiniz nedir? Hobim tarihtir, felsefedir. Tarihi ve felsefeyi severim, gezmeyi de severim. Ama benim gezmeyi anlayışım, bir denize gideyim, yapayım. Sadece o değil, o da var. Gidip evde uzanayım, o da var ama biraz kafamı dinleyeyim, o da var ama benim sosyal aktivitelere daha fazla katılmak. Tarihi okuma, yazma, tarihi yerleri gezme, ailemle ilgilenme. Bunlar benim için önemli şeyler, etkinliklerim bunlardır. Çok doğru kişilerle çalışmaya başladıktan sonra, iş bölümü ve paylaşım yaptıktan sonra bunlar çok daha basit olabilir. Sorunları insanlar yaratıyor diye düşünüyorum. Doğru kişiler ve doğru insanlar ve doğru bir stratejiyle kendinize çok zaman ayırabilirsiniz. Ana düşünce sürekli hep para kazanma değil. Bu öyle olduğu zaman insanlar panikleyebiliyor. Ben işkolik değilim. Ben hayatı seviyorum. Ondan dolayı belli bir düzeyde başarılı olabilir. Finansal piyasalarda işlem yapmayı sevdiğiniz için 3 nedeni belirtiniz lütfen. Biri, evet, para kazanmak istiyoruz. 2, adrenalini seviyorum, heyecanı seviyorum. Üçüncüsü de yani galiba birinciyle alakalıdır. Para. Ama bu ana değildir. Değişik sektörlerde çalışmayı seviyorum. Üçüncü nedenim de o olsun. Değişik sektörlerde çalışmayı seviyoruz. Tek başıma bunu yapmıyorum. Bu nedenleri de birlikte oluşturuyoruz.
Bayram Bey, şimdi örneğin işlemden 6 ayda 1 milyon dolar kazanmak gibi belirli bir finansal hedefiniz var mı? Yani bu çok şu anki dünya konjektüründe bir 6 ayda 1 milyon dolar gibi bir hedef koymak tabii ki olabilir. Sizin şahsi Şahsi hedefiniz var mı finansal? şu an öyle bir hedef gerçekten oluşturmadım. Öyle bir hedef oluşturmadım. Böyle yani çok fazla kazanma üzerine değil bizimki. Benim yaklaşımım. Ama olsa fena da olmaz. Böyle çok büyük finansal şeyler yapalım. Evet, riski sevdiğim, adrenalini sevdiğimi söyledim ama şey değil yani. Çok büyük devasa rakamlara kısa bir sürede. Özellikle dünyanın şu an içinde bulunduğu yarı bir ekonomik kriz var. Bunu hedeflemek benim hedefimle birlikte, amacımla birlikte çok şey olmuyor yani birbiriyle örtüşmüyor. Başarılı olmak isteyen yatırımcılara tavsiye verebilir misiniz? Yani başarılı olmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Sabır. Birinci şık. İkinci şık yine sabır. Üçüncü şık yine sabır. Finans sektörü sabır. Kontrol çok önemli. FX sektöründe otokontrol. Çünkü çok kaygandır. Çok oynak diyoruz biz. Türkçe'de kaygan. Sürekli dalgalanma halinde. İnsanlar bence yatırımcılar çok agresif, yatırımda çok agresif, akıl dışı bir agresiflikle yüklenmemeli. Makul, sabırlı ve emin adımlar. Kesinlikle de bir strateji oluşturulmalı ve kesinlikle araştırılmalı. Dünyayı takip etmeli, Türkiye'yi takip etmeli, finans piyasasını takip etmeli ve malum bazı şahıslar var, onları da tweetini takip etmelidir diye düşünüyorum. A-Markets Broker'ı arkadaşlarınıza tavsiye eder misiniz? Yani ben kendim çalışıyorsam tabii ki dostlarıma da biliyorsunuz dostluklara önem veriyorum. Çalışma prensiplerinde de çalıştığım insanlarla bile dostluk kurmayı planlıyorum. Tabii ki tavsiye ederim. Ediyorum arkadaşlarıma, tavsiye edeceğim de. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili çalışmalarımız da olacaktır. Sizi A-Market'i, çalışma prensiplerini tabii ki aktaracağım. Tavsiye edeceğim. Teşekkür ederim Bayram Bey bu sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim. Burada da bir süre kalmayı da planlıyor da olabilirim yatırım anlamında. Öyle de planlıyor olabilir. Ben tekrar size teşekkür ederim.